Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Yeşil bloklarımızı geride bıraktık. Şimdi turuncu bloklarımıza geçiyoruz. Ve bu videoda da turuncu bloklarımızdan ilk ikisi olan başlatma ve bekleme bloğunu konuşuyor olacağız. Başlatma bloğu belki de en fazla aşina olduğumuz blok olabilir. Çünkü başlatma bloğu ne zaman yeni bir proje başlatsak ilk karşılaştığımız blok ta kendisi ve bu bloğu neden sürekli görüyoruz? Çünkü başlatma bloğu bizim aslında bir işaretimiz. Kodumuzun başlangıcı olduğuna dair bir işaret. Bu yüzden bu bloğu kodumuzun ortasında bir yerlerde kullanamıyoruz. Sadece ve sadece başında kullanıyoruz. Ancak şöyle bir özelliğimiz var. Başlatma bloğunu birden fazla kere kullanabiliyoruz. Alt alta koyabiliyoruz başlatma bloklarımızı. Örneğin eğer robotumuzun hareket etmesini, aynı anda ses çaldırmasını ve ekranında bir şeyler yazdırmasını istiyorsak eğer 3 tane farklı başlatma bloğu kullanabiliriz. Birincisinde robotumuzun hareketlerini kontrol ederiz. İkinci başlatma bloğumuza sesleri dizeriz ve üçüncü başlatma bloğumuza da yazılarımızı koyarız, ekranımızı kontrol ederiz ve bu şekilde robotumuzun üçünü aynı anda yapmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde başlatma bloğumuzu bitirdik. Şimdi de neye geçiyoruz? Bekleme bloğuna geçiyoruz. Bekleme bloğunda şöyle bir durumumuz var. Aslında çok kolay bir blok ama bazen bize zor gelebiliyor çünkü çok farklı ayarları var. Şu an göreceğiz onları sizlerle birlikte. Başlatma bloğunu çektiğimizde aslında en kolay ve en sık kullanılan ayarımız 1 veya 1,5 saniye ve belli bir saniye boyunca, belli bir zaman boyunca bekletmek tabii ki robotumuzun kodunu. Şöyle söyleyeyim, eğer bu bloğu kullanırsak eğer sonraki bloklara geçene kadar robotumuz bekleyecek ya sonraki bloklara geçmeyecek. Önce bekleme bloğunda kalacak, bir süre orada duracak. Ve bu yüzden bekleme bloğunu kodumuzda aslında sık sık kullanabiliyoruz. Şimdi bu bloğu çekelim. Bloğumuzda şöyle bir durum var. Sadece 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılar girmek zorunda değiliz. Robotumuzu 1,5 saniye, 7,07 saniye bekletebiliriz. Bunun da destekliyor programımız. Böyle sayılarda girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada sayımızı girdiğimiz zaman robotumuzun bu kadar saniye beklemesini sağlamış oluyoruz. Bekleme bloğunda farklı ayarlarımız da var arkadaşlar. Çok fazla sensörle ilgili ayarımız var. Peki bu sensörlerden şu an tek tek bahsediyor mu olacağız? Hayır. Şöyle ki sensörlerimizle ilgili ayrı bir videomuz olacak. İsterseniz onu dönüp ilk başta onu izleyebilirsiniz. Bu yine size kalmış. Ama şöyle yapacağız. Burada ben size 2 tane örnek vereceğim ve bu 2 tane örnek üzerinden diğer sensörleri de anladığınız zaman hepsini rahatlıkla yapabiliyor olacaksınız. Çünkü hepsinin tamamen aynı ayarları var. Hepsinde compare ve change ayarları var. Yani hepsine aynı mantık var. Bu yüzden bu iki örneğimizi anladıysanız eğer, anlayacak olursanız eğer diğerleri de rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Ben şöyle 2 tane örnek seçtim sizler için. Birincisi şu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki tuğlamızın üzerinde butonlarımız var. Bu butonlarımız farklı işlere yarayabiliyor. Yani bu butonlara bastığımız zaman robotun bir şey yapmasını isteyebiliyoruz robottan. Biz de bugün şöyle bir şey isteyeceğiz robottan. Robotumuz hareket edecek ama hareket etmeden önce bizim orta butona basmamızı bekleyecek. Yani biz orta butona bastığımız zaman robotun hareket etmesini bekliyoruz ama basmadığımız müddetçe hiçbir şey yapmayacak robotumuz. Bu birinci örneğimiz. Orta butonun örneğinden farklı olarak başka bir örneğimiz daha var. Bu da ultrasonik sensör örneği. Bundan önce ultrasonik sensörün ne olduğundan konuşmak istiyorum birazcık da. Ultrasonik sensör robotun gözleri görevini görür aslında. Ultrasonik sensörü taktığınız zaman robota bir engelle arasındaki mesafeyi ölçebilecek duruma gelir. Yani eğer benim önümde bir engel varsa eğer ve ben hareket ediyorsam o engele doğru, o engele ne kadar mesafe kaldığını, o engele ne kadar yaklaştığımı ölçebiliyor oluyorum. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar, doğru portlara bağlamamız lazım. 1, 2, 3, 4 portlarına bağlayacak olursanız eğer sensörlerinizi o zaman kullanabilirsiniz kodunuzda. Ve portlarımızı da yine lütfen doğru bir şekilde belirtmeyi unutmayalım. Beyaz kutucu gördüğümüz zaman bir sensör bloğunda 1, 2, 3, 4 seçeneklerinden doğru olanı seçelim. Şimdi ultrasonik sensörümüzü kullandığımız zaman, bağladığımız zaman artık kodumuzda kullanabiliyor olacağız ve bir engel aramızdaki mesafeyi ölçebiliyor olacağız rahatlıkla. O zaman şöyle bir kod yapalım sizlerle birlikte. Robotumuz hareket etsin. Böyle bir yerden başlasın. Önünde de engel var. Engele doğru yaklaşıyorum bir robot olarak. Yaklaştığım zaman eğer aramdaki mesafe 10 santimetre değişim yaşarsam eğer o zaman robotumuzun durmasını istiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Duvara veya engele 10 santimetre kala değil 10 santimetre değişim yaşadığında durmasını istiyorum robotun. Böyle bir şey deneyeceğiz sizlerle birlikte ki değişim seçeneğini biraz daha anlayabilin diye. Genelde compare seçeneği kullanıyoruz. Bunları görüyor olacağız sizlerle birlikte. Bir sonraki videoda bu iki örneği de uygulayacağız tek tek.
Öyleyse sonraki videoya geçin.